Merhaba YouTube. Daha önce aynı marka, aynı ürünün Lightning'li olan ürününü incelemiştim. Biliyorsunuz iPhone 15'te beraber tip C'ye geçilince mecburen tip C kablo taşımak zorunda kaldık yanımızda. Ki biz tip C kabloya çok alışık olan bir kullanıcı kitlesi değiliz. Diğerinde Lightning alınca farkında olmadan bu sefer iki kabloya ihtiyaç duyacaktım. O yüzden onu iade ettim. Bu ürünü aldım. Ki diğeri bence daha o şeffaflığıyla daha şık bir görüntüye sahipti ama bunu da beğendim açıkçası. McDodo ürünlerinin daha önce bir telefon tutucusunu inceledim ve aynı Apple Watch için şarj eden manyetik kablosuz şarj aletini inceledim. Çok bildiğim, tanıdığım bir marka değildi açıkçası. Ben yine yüzsüzlük yapıp mail attım ama herhangi bir geri dönüş almadım. En azından indirim talep ettim ama çok sallamadılar açıkçası. En azından bir cevap verebilirlerdi kibarlık açısından. Onu da yapmadılar. Neyse gidip hepsiburada.com üzerinden aldım. Ürünü ilk başta kendi sitelerinden alacaktım ama 60 TL gibi bir kargo parası çıktı. Kargo parasını yine kitlemiş oldular aynı şekilde ama burada tüm detaylarını yazmışlar. Giriş çıkış voltajlarını, tip C dişi bir tip C olduğunu, işte çinko bir materyalle plastikten yapıldığını gösteriyor. 17 gram ağırlığında bir ürün. İçinden de ürünün kendisiyle kullanım kılavuzuyla garanti belgesi çıkmakta. Kutu içeriği de bu şekilde. Şu kısımları böyle çizgi çizgi. Burada bir artı var. Burada üzerinde McDodo yazan lastik bir tutma yeri mevcut ya da asma yeri. Şu arkadaki artıdan herhalde açıp istediğiniz noktaya bağlanabiliyor. Çantaya vesaire takabiliyorsunuz. Alt kısmında da dişi bir tip C girişi var. Herhangi bir LED uyarı LED'i vesaire bulunmuyor üzerinde. Apple Watch ile kullandığınızda da gayet sıkı bir şekilde manyetik kısmı tutmakta. Saati de taşıyor. Orijinal şarj aletinden çok da farklı bir yapıda değil açıkçası. Ya zaten bunu şu şekilde test etmek bile bana biraz tuhaf geliyor açıkçası. Yani 46 bin lira olmuş bu saat. Diğerleri 20-30 küsür binlerde. Hangi yani tuhaf akıllı bunu böyle buradan tutup da böyle kaldırmayı düşünüyor bilmiyorum. Hani en azından ülkemizde her şey böyle saçma sapan fiyatlara gelmişken bu böyle bir test yapmak da mantıklı değil. Yani sonuçta buradan kabloyu bağlayıp buradan da ürünü şarj edeceksin. Yani bu kadar basit. Yani buradan kaldırıp indirmenin de bir mantığı yok. Varsa yazın. Bilmiyorum, ben abartıyor olabilirim. Huysuz ihtiyar modunda bir video çekiyorum yine zannedersem. Yani ürün dediğim gibi daha öncekini aldım. Test ettim. Şarj süresi oldukça iyiydi. Yani orijinalinden hiçbir farkı olduğunu söyleyemem size. Yani belki yarım saat 15 dakika bir fark vardır ama gerçekten hissedemedim. Bu da bütün özellikleri aynı. Sadece dediğim gibi tasarımıyla şuradaki konektör kısmı değişiyor. Hatta bu tip C olduğu için belki daha da hızlı şarj edeceğini düşünüyorum. Uzun kullanımda arıza, ısınma çok ciddi bir sorun vesaire, ki ısınması da normal orijinalinden çok farklı değil. Bir sıkıntı yaşarsam videonun alt kısmına, yorumlara mutlaka sabitlerim ya da çok ciddi bir durum olursa da onunla ilgili size bir video paylaşırım mutlaka. Yine herkese şimdiden iyi bayramlar. Bir de abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.